Türk mitolojisinin kültleri 2. Yeryüzünde bulunan tanrılar, kutsal ruhlar ve kültleri. Türkler tabiatta bir takım gizli güçlerin varlığına inanıyor ve dağ, tepe, kaya, pınar, su kaynağı, mağara, ağaç, orman, göl, demir, kılıç, ateş, ocak ve benzeri varlıkların canlı ve bir ruha sahip olduğuna inanıyor. Genel anlamda bu tür ruhlara, sahip anlamında, iyi olarak adlandırıyorlardı. Türk mitolojisinin yer veya yeryüzüyle ilgili kültleri ve bunları temsil eden iyi ve kötü ruhları şu şekilde sıralayabiliriz. Birinci ruh Kişioğlu Arvak, Kırgız ve Kazak Türklerinin, Arvak, dedikleri ruh, bir insanın eşi olan ruh anlamındadır. Bunlar insan vücudundan çıkıp gezip dolaşabilirler, kılık değiştirerek kuş, boğa, kürt, köpek, yılan gibi hayvanlar olarak görülebilirler. Hacı Bektaş Veli'nin Şahin, Hacı Doğrul'un Doğan kılığına girerek uçmaları, Arvak ve kığıl kökenli bir anlayışın İslamileşmiş bir şekilde devamıdır. İkinci Yokan, Altay Türkleri arasında yeryüzündeki ruhların en güçlüsü olduğuna, dünyanın merkezinde bulunan ve ucu ülgenin evine kadar ulaşan bir cam ağacının yanında oturduğuna inanılır. Yokan'ın Sokan ve Temirkan adlı iki oğlu olduğu ve bunların insanların verdikleri şeyleri kabul ettikleri tasarlanır. An Alahçınhotun, büyük bir kayın ağacında oturur, tabiatı, insanları ve hayvanları korur. Onun kasırga şeklinde gezdiğine, insanların tabiatı tahrip etmesine üzüldüğüne inanılır. Üçüncü Talaykan, Talaykan'ın yeryüzündeki bütün suların, denizlerin hakimi, ölülerin koruyucusu olduğuna inanılır. Saha Türklerinde ise suruhu olarak kabul edilir. O, suyun temiz olmasını, balığın üremesini sağlar. Bu nedenle balıkçılar balık avına çıkmadan önce ondan, bereketli bir av için ricada bulunurlar. Dördüncü Anamaygil, Akene, Altay Türkleri arasında Akene, Akana, adlı dişi tanrıça, Ülgen Tanrı'ya yaratma ilhamını veren olağanüstü bir güç olarak görülür. Bu ruha ulus anası da denir. 5. Umay, tarihsel yazılı metinlerde ilk olarak karşımıza Orhun yazıtlarında, Kültigin kitabesinin doğu yüzünde geçer, araştırmacılar, Umay'ın insanın doğumuyla ve büyümesiyle ilgilenen bir ruh olduğunu düşünürler. Umay'ı çocuk ve hamile kadınların koruyucu ruhu olarak takdim ederler. İslamiyet'in kabulünden sonra söz konusu koruyucu ruh şeklindeki Umay kültü de Hazret Fatma kültüyle birleşerek İslamileşmiş bir biçimde günümüzde yaşamaya devam etmektedir. 6. Alkarısı, Albis, Alruhu tarih öncesi zamanların ateş kültüyle ilgilidir. Türk dünyasının her yerinde, Alkarısı, Albastı, Albaş, Albis, Almış gibi adlarla tanınan kötü bir ruhtur. İnanışa göre bu kötü ruh doğusalara musallat olur, onu ve bebeğini öldürür, ciğerini suda yıkayıp yer. Kazak, Kırgız ve Başkurtlara göre albastı, kara albastı ve sarı albastı olmak üzere iki çeşittir. Sarı albastılar kam, hoca ve baksıların dualarıyla insanlardan uzaklaştırılırlar. Sarı albastılar, hoppa ve şarlatan diye nitelendirilirler. Bunlar insanlara zarar vermeyeceklerine söz vermelerine rağmen ilk fırsatta insanlara zarar verirler. Kara albastılar ancak onları görebilen, ocaklılardan korkarlar. Türk dünyasında olduğu gibi Türkiye'de de albastılar, karakura denilen başka bir kötü ruhla ayrıştırılırlar. 7. Kasırga, Rüzgar, Yel ruhu, Saha Türkleri, Tialholorup İççite, adını verdikleri bir ruhun, rüzgar, yel ve kasırganın ruhu olduğuna inanırlar. Anadolu'da da günümüzde, Çin çarpması, adı verilen çarpılmaların yakın geçmişe kadar, yel çarpması olarak adlandırıldığı bilinmektedir. 8. Taş, Kaya ruhu, taşın, Türkler arasında da büyü, dilek, adak, yemin, ilaç, şifa, uğur, çocuk doğurmak, yağmur ve kar yağdırmak amacıyla kutsanıp kullanıldığı tespit edilmiştir. Yada taşı, kutlu kaya, yürüyen taşlar, üzerindeki iz dolayısıyla kutsallaşan taşlar, fal taşları, balballar, boşlukta durduğuna inanılan taş, dilek taşları, kara taşlar, sarı taşlar, yılan taşı, diş taşı, korku taşı, taşa veya kayaya dönüşmüş insanlarla ilgili taşlar. Kutsal sayılan taşı ziyaret, çevresinde belli kurallar dahilinde dolanma, taşa el sürme, vücuduna sürme, öpme, muska gibi boynuna asma, evde saklama, gömme, dereye atma, taş üzerine dua okuma ve üfleme, yalama, ağızda tutma. TAS'la ilgili bu uygulama ve ritüelistik pratikler içinde en dikkat çekici olanı, özellikle taşa elle temas ederek ve temas büyüsünü gerçekleştirerek, taşın içindeki gücü insanın kendi bedenine aktarmaya çalışmasıdır. Hangi dinden olurlarsa olsunlar Türkler arasında taşla ilgili efsane motifleri içinde en yaygın olanı taşa dönüşmek veya taş kesilmektir.
9. Dağ ruhu, Türk mitolojisinde değil evrensel olarak bütün kültürlerde hatta bütün semavi dinlerde bile kutsallığa sahip olarak karşımıza çıkarlar. Türk mitolojisinde dağın kutsallaştırılmasının en önemli nedenlerinden birisi göğe ve gök tanrıya yakın olmasıdır. 10. Ateş ruhu, Türk kültüründe ateş bir arındırıcı ve kötü ruhları kovucu unsurdur. Ateş kültünün en güzel yansıdığı yer, aile ocağının kutsanmasıdır. Altay, Fior, Teleüt ve Saha Türkleri yakın zamanlara kadar ateşin ruhuna yiyecek ve içecek sunarak saçı kurbanı yaparlardı. Doğusa kadının 40 gün ateşin yanına gelip yemek pişirmesi ve yeni gelinin sobanın önünden geçmesi yasaktır. 11. Su ruhu, kutsal kabul edilen su kirletilmez. Ona pislik atılmaz ve saygısızlık edilmez. Hatta insan elbisesine ve vücuduna ancak belirli mevsim dönüşümlerinde su dökülüp yıkanabilir. Türk mitolojisinde göl, ırmak, göze, çay ve pınarlarla ilgili bir su kültünün varlığını ortaya koyar. 12. Ev ruhu, başta Kazan Tatarları, Başkurtlar ve Çavuşlar gibi İdil, Volga, bölgesi Türklerinin, oy üyesi, dedikleri, evi koruyan ve ailenin mutluluğunu, bet ve bereketi sağlayan bir koruyucu ruh inancı bütün Türkler arasında yaygındır. Bu evin koruyucu ruhu mutlu edilmediği veya kızdığı zamanlarda ev halkına hastalık verdiğine inanılır. Kafkaslar, Kırım, Anadolu, Kıbrıs, Balkanlar, Suriye ve Irak'ta yaşayan Müslüman Oğuz Türkleri arasında da evin koruyucu bir ruhu olduğuna, bunun eşik veya temel yılanı denilen çoğunlukla kara bir yılan şeklinde görüldüğüne inanılır. 13. Ata ruhları, Altay Türklerine göre, insan öldüğünde, ruhu yeraltı dünyasına gider ve onu, Erlik'in elçisi ölüm ruhu aldaçı karşılar. Ölen her kişinin ruhu yeraltı dünyasında, Körmös'e dönüşür. Doğrudan doğruya devleti kuran atanın ruhunun sancakta bulunduğuna inanıldı. Bu tür sancaklara, Tuğ adı verilir. Video umarım faydalı olmuştur. Abone olup destekleyebilir ve bizi bu tarz videoların devamı için teşvik etmiş olursunuz.